Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Serimizin ikinci videosu olacak bu video. Taksi ve kalkış başlığı altında işleyeceğiz bu videodaki konularımızı. Ama birçok detaya da bahsedeceğiz, göstereceğiz yani. Sadece kalkış ve taksiden ibaret olmayacak. Şu an ben helikopterimize önceki videoların olduğu gibi bütün ayarlamalarımızı yaptık. Geçen videoda şunu off'ta unutmuşum. Kusuruma bakmayın. Şunu da şu şekilde mesela off'ta olduğu zaman aşağı yukarı yaparak pozisyondan çıkarabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar videoyu başlayalım hemen konularımıza. Öncelikle arkadaşlar size birkaç kontrol göstermem gerekiyor. Şöyle bir aciz kontrol diyorum. Aciz kontrolden sonra Albert Axis Commandes'e girdiğimizde arkadaşlar şöyle bir şuradan tıklayalım. Şu kontrolleri atayan arkadaşlar. Force, trim, hold mode, switch, right, left, down, up. Şu dördünü şöyle hani şey olarak joystick'inizin üstündeki küçük joystick'e atayabilirsiniz. Şimdi bunlar ne işe yarıyor onları da söyleyeyim. Kısaca hani göstererek de söyleyeceğim zaten. Altitude hold modu denen bir mod var helikopterimizde. Bu modda hani pilot atış yapacak atıyorum. Atış yapacaksınız. Pilotsunuz. CPG'nizde Hellfire var. Sizde roket var atıyorum. Roketleri siz kullanıyorsunuz. Hold modu aldığınız zaman helikopteri belli bir düzlemde o hold'u koruyor. Yani sizin ayrıyeten helikopteri kontrol etme gibi bir çabanız olmuyor. Bunlara yarıyor. Hold mod açıyor. Ondan sonra radar altimetre modunu açıyor. Hold modu açıyor. Bir de işte ne diyeyim size bunlardan çıkma yani modlar arası geçiş ve bu modlardan çıkma gibi bunları atamanızı tavsiye ediyorum. Bir de şu vardı trim reset. Buna da bir tuş veyahut da şey atarsanız bu da çok işinize görecek. Çünkü siz helikopterle kalktığınızdan hani kalkarken yerdeysen ve kalktıktan sonra da hızlandığınız zaman triminiz çok değişecek. Çok hani kastıracaktır sizi. Bu yüzden hani belli bir hıza geldikten sonra bir reset attığınız zaman bu düzelir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bir de şu modları göstereyim ben size. Şunlarda. Toggle mirrors demiş. Yok bunlar değildi. Pardon. Evet şu ikisi Symbology Select Switch Down ve Symbology Select Switch Up. Bunlar arkadaşlar Symbology'nin modlarını değiştiriyor. Şöyle bir OK diyeyim. Şu anda gördüğünüz gibi bu modda Symbology'm. Şimdi bastığım zaman başka bir moda geçti. Diğerine up'a bastığım zaman da böyle moda geçiyor. Tekrar bastığım zaman bu şekilde atıyorum işte yani bu siz giderken yani bir yerden bir yere görevde değilken yani atak modunda değilken ya da yine kalktığınız yerden işte operasyon yapacağınız bölgeye giderken ki kullanabileceğiniz en ideal modlardan biri ve bu size gideceğiniz strip point ya da koordinat neresiyse oraya gösteriyor yani yardımcı oluyor çok. Bunun detaylarından bahsedeceğim. Bunları atayan arkadaşlar ilk başta. Daha sonrasında devam edelim. Bunların haricinde ne var başka? Başka bunların haricinde bir de şu mercek göz merceğini tuşuna göstereyim ben size hazır şey yapmışken. Şöyle normalde default geldiği zaman yani I tuşunda geliyor bu. IHAS Show diye. Bunu da şey yaparken işte kokpit içinde enstrümanları falan ayarlarken kaldırabilirsiniz. Şu şekilde gene işinizi görecektir. Bunu da göstermiş olayım. Onun haricinde devam edelim. Şöyle bir yukarıya kaldırarak şunu parlaklığını da artıralım. Bu seyir yaparken kullandığımız semboloji modu dedik. Bu semboloji moduna bakalım. Şimdi üst tarafta gördüğünüz gibi dereceler, milyonlar var. Bu bizim headingimiz. İşte ne tarafa gideceğimizi, şu kalın çizginin olduğu yer helikopterin baş kısmı. Bunları detaylı şekilde zaten anlatacağız. Bu sağ taraftaki bizim barometrik irtifamız. Şu an barometrik irtifaya göre 20 fitteyiz. Bu alttaki radar altitude yani radar irtifası oluyor radara göre. Ondan sonra şurada motor
basıncı mı diyeyim artık, motor yüzdesi gibi bir şey var. Yani şu an %20'de motorların torku ya da basıncı. Burada ufuk çizgimiz var. Ondan sonra burada yükseliş dereceleri işte 10 derece, 20 derece, altında 10 derece diye göstermiş bize. Burada seyir hızımız kaç şey oldu. Burada zaten göreceğiz şimdi helikopter kalktığımız zaman. Bu sol altta gideceğimiz waypoint, yani bizim burada kendimizin ayarladığı waypoint var. Onun sağında waypoint'e olan uzaklık kaç kilometre olarak o yazıyor. Onun altında da şu gördüğünüz bizim topumuzun, yani ön taraftaki şu kamera ve topun bakış açısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nereye bakarsak oraya gidiyor ve topla atış yapacağımız zaman bu ufak kare şu büyük karenin dışına çıkartmamız lazım, yoksa limit yazar. Yani bu limitleri bu kare içerisinde atış yapabileceğim. Atıyorum ben şuraya kadar geldim. İşte buraya kadar atış yapabilirim topla. Buradan sonrası limite giriyor. Atış yapamam. Bakın sönüp yanmaya başladı zaten. Aynı şekilde böyle ve hani şu irtifaya kadar atış yapabilirim topla. Buradan daha yukarısına atış yapamam. Limit kısmına geldiği için. Devam edelim. Şu sol alttaki seçili olan şeyi söylüyor. Yani şu an pilot helmet, yani pilota monite silah sistemi mi diyeyim artık, öyle bir şey. Bunu mesela şeye de geçirebiliyorsunuz. İşte CPG'ye de geçirebiliyorsunuz. Onun haricinde burada bizim dikey hız göstergemiz var. İşte pozitif beam feed, negatif beam feed. Bunun altındaki de şu gördüğünüz radar altimetresine göre olan hızımız. Onun haricinde de şurada ground speed'imiz 0 şu an. Şeyin altındaki waypoint kısmının altındaki 0. Bu taksi, yerli taksi yaparken yer hızımızı gösteriyor arkadaşlar. Şurada da bir buçuk yazan bir yazı var. Bu da bizim şu an silah menzilimiz, seçili olan silah menzilimizin şeyi. Bu genelde 1,5 top için oluyor ama bu daha sonraki ana silah sistemlerinizi kullanırken, tanıtırken gösterebiliriz. Daha sonrasında şöyle bir geçiş yapalım modlar arasında. Şuna gelelim. Bu mod şimdi şöyle oluyor. Kalktığımız zaman, helikoptere kalktığı zaman şöyle bir uzunlamasına bir çizgi geliyor. Burada işte ne yöne ne kadar hızlı gittiğimiz gibisinden bir bakış açısı veriyor bize. Bu moda geldiğimiz zaman pop-up mı bir şey diyorlar, bana tam bilmiyorum. Şöyle bir sekizgen çıkıyor. Bu sekizgen de bize baktığımız bir yerin konumunu kaydetmeye yarıyor. Mesela işte şuraya baktım, ben burada atıyorum bir hedef var. Bunu kaydettim ama ondan önce işte şurada başka bir şey var, onu yapıyorum derken oraya dönmem için bana hani baktığım zaman nerede olduğunu, işte kaydettiğim yeri gösteriyor. Bu yüzden hani bayağı bir iş gören mod açıkçası. Bu normal seyir dedik bunlar, yani seyirdeyken iş gören şeyler. Yani modlar bu şekilde. Şimdi bunları zaten daha sonraki videolarda size daha detaylı göstereceğim nasıl işlevleri olduğunu. Şimdi bu altitude modlarından bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi nereye tuş atamıştık? Küçük joystick'imizin üzerindeki, Steam'imizin üzerindeki küçük joystick'i atamıştık. Bunlarda, bu stick'te atadığımız küçük joystick'te sol yaparsak eğer, left yaptığımız zaman altitude hold moduna geçer arkadaşlar. Altitude hold modu da geçtiğimizde şuradan anlarız. Şurada ufak bir çizgi gelir bizim hız göstergemizin etrafında. Bundan çıkmak için tekrar left yaptığımızda yanım sönerek bir ses, uyarı sesi gelir ve çıkar. Şimdi alıyorum tekrardan Ultimate Hold'a. Bu modun şöyle bir özelliği var. Aslında 3 temel modu var bu modunda kendi içerisinde. Onlar da şu şekilde. Helikopterimizin hızına göre bu modlar otomatik olarak devreye giriyor. Yani 5 knot, hani 5 knot altındaysak eğer, 5 knotun altında bir hıza sahipsek bu altitude hold modu hold modda kalıyor gibi bir şey, yani o asılı kalıyor gibi bir şey oluyor.
5 knotla 40 knot arasında bir hızla eğer bu moda geçersek bu sefer de hız koruma modu gibi bir şey oluyor. Yani o işte 40 knotla 5 knot arasında bir hızı koruyor ve yönümüzde bu şekilde hızıyla beraber dengeleyerek bir moda sokuyor arkadaşlar. Öyle farklı bir modu var. Tam tarif etmesi biraz zor açıkçası. Bir de üçüncü modu var arkadaşlar bunun. Üçüncü modu da şu şekilde işliyor. Üçüncü modumuzda hani ikinci modda 5 knot ve 40 knotta arasındaysa demiştik ya. Üçüncü modda da 40 knottan yukarıdaysak eğer ve bir dönüşteysek ya da bir dönüşe gireceksek yani 40 knot üzerinde bir dönüş yapacaksak sağa sola hani bir dönüş açımız olacaksa bu 3 knot'ın altındaysa yani 3 knot dediğim 3 derecenin aslında 3 derecenin altındaysa bu o şeyi korur. Dönüşü korur yani ben sola doğru 3 derece dönüş verdim. 3 derece geçmeyecek şekilde. O şekilde devam eder yani bu modda koruyarak. Daha sonra ufak ufak yine şeyinizle, Steam'inizle oynayabilirsiniz. Yönünü kontrol edebilirsiniz. Bu 3 mod haricinde bu kadar Altitude Hold. Bir de radar Altitude Hold var demiştik. Radar Altitude Hold'da bu küçük joystick'te arkadaşlar sağ yaptığınızda. Bakın şurada sağ yapıyorum şimdi. Şurada şu ufak bir şey geliyor. Bizim pozitif ve negatif hızımızın gösteren göstergenin etrafında ufak bir çizgi geliyor. Bakın kapattım. Tekrardan yanım sönerek gitti. Şimdi açtım. Açtığımda da burada da yine bizi bilgilendiriyor. Radar altitude hold açık diye bizi bilgilendiriyor. Bunun da birkaç detayı var arkadaşlar. Onları da size aktarayım. Bu radar altitude hold arkadaşlar irtifamızı koruyor aslında. Şöyle koruyor. 1400 küsürdü. Tam küsuratını hatırlamıyorum. 1400 küsür radar altimetresine göre yani şuradaki radara göre radar barometreye göre olur galiba. Yo, barometreye göre olunca farklı oluyor pardon. Radar irtifasına göre 1400 küsür fitten aşağıda yüksekliğimiz olursa ve hızımız da 40 knot'un altında olursa bu devreye girer. Yani bizim radar altimetremizi korur, irtifamızı korur arkadaşlar. Eğer barometrik irtifaya göre, yani bunun üzerindeysek bu radar altimetresine göre 1400 fitin üzerinde ve 40 knot'un üzerindeysek de barometrik yükseklik irtifasını korur arkadaşlar. Bu şekilde devam eder. Yani bayağı kullanışlı bir şey anlayacağınız ikisi de. Şimdi devreden çıkaralım bunları. İkisini de devreden çıkardım. Bunları zaten göstereceğim. Siz de bunları atadıktan sonra alıştığınız zaman çok kullanışlı bir şey olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi taksiye geçelim. Taksiye geçmeden önce şu ayarları ben size bir göstereyim. Şimdi Axis Command'e geldim. Şöyle bir şey göstereyim önce. Kolektifimizin pitch ve rol ayarları şu şekilde. Buradan joystick'inize atayabilirsiniz. Onun haricinde bir de şu kolektifin yani gazımızın şeye kolektif diye geçiyor. Gaz ayarı. Bunu da buradan atayabilirsiniz ve radarlarımız var arkadaşlar. Radarlarımız da burada. Radarları da buradan bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunları ayarladıktan sonra arkadaşlar her şeyimiz hazır. Şurada gördüğünüz şunu bir kaldırayım merceğe. Şurada gördüğünüz arkadaşlar park and brake. Bunu indiriyoruz öncelikle. Daha sonra şurada bir tail wheel dediği bir kuyruk kilidi var. Bakın bunu çektiğim an helikopter kendi etrafında dönmeye başladı. Şu kuyruğun altında gördüğünüz tekerleğin kilidi bu arkadaşlar. Yani bu dönüş yaparken veyahut da olduğunuz yerde gitmek istediğinizde stabil bir şekilde yani etkilenmeden gitmek istediğinizde bunu kilitlemeniz lazım. Kilitli bir şekilde gitmeniz lazım. Yoksa düz gidemezsiniz. Yani bu şekilde olduğu gibi kendi ekran etrafında döner. Şimdi bunu tekrardan kapatıyorum. Kapanır mısın lütfen? Şöyle bir şey verelim. Radar verelim.
Bunun tuş ataması da var. Ayrıca tuş atamasını göstereceğim şimdi size. Buradan kapatamayız anlaşılan. Şimdi şöyle bir dönsün kendi tarafına dursun. Ha. Şöyle bir aciz kontrole girelim. Aciz kontrolde yazalım bakalım bir. Tail wheel push buton. Şuna bir tuş atayalım. Ne atayalım? Yani gerçi burada bir tuşumuz var. Joy 14 diye bendeki. Yani siz de buraya bir tuş atayabilirsiniz arkadaşlar. Şu. Bakalım. Unlock. Lock. Farkı anlayacağız şimdi. Az bir şey gaz veriyorum. Merceğimi tekrardan açıyorum. Şöyle bir %25-30 arasına çıkaralım. Yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Bunu kontrol etmekte zorlanırsanız arkadaşlar bunu hiç kullanmaya da bilirsiniz yani. Yoksa stabilitesini çok bozuyor helikopterin. Bu şekilde taksiye başladınız ve şu modda bu hava gidiş modu aslında. Burada bakın bir çizgi uzuyor. Bizim gittiğimiz yöne göre bir çizgi uzuyor. Şöyle biraz sol yaparsam ne olacak? Kayacaktır. Biraz sağ yaparsam başka yöne kayacak. Havada daha iyi göreceksiniz. Bu şekilde taksiye başladık arkadaşlar. Şöyle bir piste girelim bakalım. Pistimiz nerede? Önümüzde. Döndürüyorum. Yani direkt olduğunuz yerden de havada kalkabilirsiniz. Ground diye kalkış zaten öyle bir şey var. Ya da bu şekilde yani taksi yaparak piste girebilirsiniz ve pistten kalkış yapabilirsiniz. Şimdi, taksi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kalkışa geçelim. Artık kalkışımızı da gösterelim. Şöyle piste girmek üzereyiz. Evet şöyle biraz daha döndürelim piste doğru. Kalkış yaparken arkadaşlar tail ve lock kilitli olmasına dikkat etmemiz lazım. O kalkış yaparken kilitli olacak. Master armamız safe. Ondan sonra şu an chef sistemimiz autodaydı. Bypass aldım. Otomatikte chef atmasını istemiyorum. Biraz daha şöyle döneyim. Şimdi abi bir şey gaz veriyorum arkadaşlar ve helikopter zaten kendiliğinden yeterli şeye geldiği zaman kalkmaya başlıyor. Yani havalanmaya başlıyor. Bu şekilde hemencik kalkışınızı yapabilirsiniz. Basit yani anlayacağınız. RPM biraz daha veriyorum.
şöyle hafif hafif böyle çok ani hareketlerle yapmadan dönüşümü tamamlıyorum. Şimdi Samurai modları arasında da geçelim. Şöyle bir seyir itfası olana geçelim. Bu kolektifde dikkat etmeniz gereken şeyler var arkadaşlar. Şimdi gazı kolektif biraz daha artırıyorum. Bakın %110'dan sonra 115'ten sonra kırmızı oluyor. Ve sembolojide de şurada gördüğünüz gibi bir motor seviyesinin etrafında bir çizgi geliyor. Bu dikkat etmeniz gereken bir şey. Bunu çok fazla arttırırsanız şöyle şu an yapacağım gibi Rotation Low diyerek size rotor seviyesinin kritik seviyeye geldiğini söyler. Bunun için açtırmayacağız çok fazla. Yeşil seviyede tutmaya gayret edeceğiz. Ya da sarıda artık hızlı gitmek istiyorsanız falan onu halinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu Altitude Hold modlarını göstereyim size. Hızımızı biraz düşürelim. Hızımızı yukarıya verelim. 65 knot'tan gidiyorduk. Biraz daha düşürelim. Hem yükseliyor hem yavaşlıyor şu an. Biraz daha hızımızı düşürelim. Şu an 40 knot'larda aşağı yukarı. 40'ın altına düşelim be. Evet. Şimdi alt hold moduna geçeceğim arkadaşlar. Sol yaptığımız zaman geliyordu hatırlıyorsanız. Şimdi sol yaptım ve bıraktım. Alt modu açtım ve bıraktım. Şu an hiçbir şey müdahale etmiyorum. Helikopter olduğu konumu koruyor arkadaşlar. Hızı da gördüğünüz gibi şu an sabit tutuyor. Tutmaya çalışıyor diyelim. Hiçbir şey ellemiyorum şu an bakın. Bu şekilde. Şu an alt konuda sabit tutuyor arkadaşlar. Alt modda dediğim gibi yani 40 knot'un altınızda olduğunuz zaman açtığınızda güzel bir şekilde toplayacaktır. O yöne doğru şu an gidecektir. Ben şu an işte roket atmaya ya da toplu atış yapmaya falan kalksam yapabilirim yani çok rahat. Şunları da bir açalım şöyle size de göstermiş olayım. Güneşlikleri var. Şöyle arka taraftan falan çok fazla güneş vurursa diye. Alt mod bu şekilde. Şimdi alt moddan alıyorum. Birazcık alçalayayım. Şöyle bunu aşağı verdim. Hızımız da artacak biraz ama en hızlı alçalma yöntemi bu şekilde. Öbür türlü bunu yukarıdayken verdiğiniz zaman yükseliyor yani yavaşlıyor ama yükselerek yavaşlıyor. Ayrıca bir daha alçalmanız lazım onun için. Şimdi yüksek hızdayız şu an. Yüksek hızda deneyelim bir de altitude modu. Şu an altitude modu açtım. Yavaşça bırakıyorum joystick'i. Yükselmeye başladı. Bakalım ne yapacak. Biraz kolektifi arttırmam gerekiyor. Kokpit titremeye başladı çünkü. Az bir şey kolektif oynadım. Şu an kendisi hem alçalıyor hem yavaş yavaş ilerliyor. Ve arkadaşlar nerede bizim gideceğimiz waypoint şu an waypoint 3 gördüğünüz gibi ne tarafta olduğunda bu şekilde bize gösterebiliyor bu sembolojide. Mesela öbürüne geçtim. Bunda da bu şekilde. Bu şeye geldiğim zaman diğer bekleme modu muydu bu? Tam hatırlamıyorum. Burada gözükmüyor ama. Bu navigasyon modlarında bunu görebilirsiniz bu şekilde.
Yani hover'ı gördüğünüz gibi bakın bu şekilde topladı. Şimdi radar altimetreyi açacağım, bakayım ne yapacak. Ama geçmiyor şu an radar altimetre. İrtifadan dolayı sanırım. Biraz da RPM kısacağım kolektifin. Alçalsın biraz daha. Bayağı bir kıstım. Şu an barometrik 400. Altimetreye göre de 360. 10 fit falan var aralarında. Çok az saniye farkı var. Şu an bayağı bir alçaldık arkadaşlar. Bakın. Şimdi RPM artırıyorum biraz. Altitude'dan çıkıyorum. Şimdi barometreyi açtım. Barometrikte nasıl bir tepki verecek ona bakalım. RPM biraz ayarlamam lazım. Yükselmesini istemiyorum şu an. Biraz daha RPM'i kısayım. Bu ayarlara alıştığınız zaman yapması kolay olacak ama ilk başta biraz zor olur. Çünkü çok hassas yani. Şöyle biraz yavaşlatayım bir şeyi. Radar altimetre açtım. Oldu. Ama çıkacak gibi galiba, bakın. İkisini birden açtım arkadaşlar, bakın. Hem radarı hem de altitude. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Şu an bıraktığım yönde hem irtifayı koruyarak hem de hızı koruyarak gidiyor gördüğünüz gibi. Şu an hiçbir şey yapmıyorum ben. Kendisi bu şekilde gidiyor. Biraz daha yavaşlarsak peki ne olur? Ona bakalım. Alt soğuktan çıkıyorum. Radar alttan da çıktım. Biraz RPM'i kısalım ve burnumuzu dikelim, yavaşlayalım. Böyle bir valla. Bayağı alçaktaydık. Şöyle bir karaya doğru gidelim bakalım. Hızımızı düşürelim mi abi? Şimdi ikisini de açıyorum. Hem radarı hem ama biraz dengesizleşti. RPM'i çok arttırdık. Radarı gitti, şu an devreden çıktı. Tekrardan açtım radarı. RPM'i biraz oynadığınız zaman hemen devreden çıkıyor. Yani buna alışmanız lazım kısacası. Bu şekilde söyleyeyim ben size. Şimdi ikisini de kapatıyorum. Ve yükselelim biraz. Yani taksi yaparken, kalkış yaparken de alıştığınız zaman çok basit oluyor arkadaşlar. Şu an hızlıydı mesela, biraz mesela hızımızı arttıralım, yani azaltalım.
Şimdi şöyle bir alt tool açalım. 5 tane radar açalım. Atadığımız küçük joystick'in üstündeki o yön tuşları arkadaşlar göstermiştim. Tekrardan göstereyim. Şunlar. Tabii şuradan şunu bir ayarlamamız lazım. Şunlarla arkadaşlar right ve left. Left alt hold, right radar hold. Bunları bu şekilde açtığımız zaman mis gibi bizi ayarladığımız yöne doğru hızımızı ve altimetremizi koruyarak götürüyor. Onunla 5 Şimdi bir iniş yapalım. Bakalım. Şöyle şuraya bir yere bir inelim. Genel olarak taksi ve kalkış bu şekilde. Yani kuyruk kilidine dikkat edin. Kuyruk kilidini kaldırmayın mümkünse kalkış yaparken. Yoksa helikopter sapıtıyor. Kendi ekseni etrafında dönmeye başlıyor. Sert biniş. Sert biniş oldu. İnerken RPM'e dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Şu an ne oldu bakalım. Yani bunlara alışmanız lazım, dikkat etmeniz lazım. Şimdi helikopteri toparlayalım biraz. Bu şekilde arkadaşlar bu videoda bitirelim serimizin ikinci videosu. Buna zaten daha yani videolarda sonraki videolarda yani yine kalka alışacağız. Diğer modlara da bakacağız. Sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.